Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. 60 kat kaymaklı, tereyağlı, bol cevizli el açması baklava tarifi hazırlıyorum. Et kuru olarak saklayabilirsiniz. Et tarifimi hiç bekletmeden hemen başlıyorum. 2 adet tam yumurta, 1 yemek kaşığı yumuşak tereyağı, 1 fiske tuz alalım. Şöyle bir karıştıralım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı kaymak, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı ılık su. Evet, pürüzsüz olana kadar karıştıralım. 1 şişe maden sodası. Evet, biraz un ekleyelim. Yarım çay bardağı sirke, 1 paket kabartma tozu. Karıştıralım. 10 su bardağına yakın un kullandım. Unu azar azar ekleyerek oldukça yumuşak bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru toparladıktan sonra 5-6 dakika hiç bırakmadan yoğuralım. Evet, yoğurduğumuz hamuru 4 eşit keserek uzaltıyorum. Ceviz büyüklüğünde bezelere keserek toplamda 60 bezeye keselim. Bezeleri yuvarlayalım. Un serpilmiş bir tepsiye alalım. Üzerine un serperek en az 1 saat dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz bezelerin 5 tanesini tezgaha alalım. Bolca nişastalayarak biraz açalım. 5 tane bezeyi üst üste alalım. Büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Evet, incelttiğim yufkayı ikiye katladım. Tepsi ebatında keserek tepsiye döşüyorum. Kenar kısımlarını da eşit miktarda döşeyelim. Emek verdiğim bu videoyu sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Evet, en son çok az yağla yağlayalım.
Tekrardan beşli olacak şekilde yufkamı açtım. Tepsiye göre keserek döşüyorum. Dilerseniz bu şekilde de döşeyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi oldukça ince. İnceltebildiğimiz kadar inceltelim. Ve tepsiye göre keserek döşeyelim. Çok az yağ ile yağlayalım. 10 yufkadan sonra çok az ceviz serpelim. Cevizleri biraz iri bıraktım. Evet, 15. yufkada tekrardan yağlıyorum. Ve bolca ceviz serpiyorum. Yayıyorum. Evet, 20. yufkadan sonra tekrardan yağlıyorum. Hafifçe ceviz serpelim. Evet, 25. yufkaları da seriyorum. Yağlıyorum. Biraz ceviz serpiyorum tekrardan. Evet, 30. yufkada her katı mutlaka yağlıyorum. Evet, en üstü yağlarken biraz yufkam buruşlu. Bu aşamada dikkatli olalım. En üst katman en muntazam yufka olmalı. Evet, baklava kesimi olacak şekilde keskin bir bıçak yardımıyla derinlemesine kesiyorum. Yufkalar çok ince olduğu için elime yapışıyor. Biraz zorlanıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, bir tepsi baklava için 250 gram saf tereyağı, 250 gram sıvı yağını karıştırarak en son kalan yağı da üzerine bolca döküyorum. Daha sonra videodaki gibi baklavalara bombe yapalım. Biraz dinlendirdikten sonra 200 dereceli alt üst fırının alt rafına alalım. Üzerinde bir tepsi kapatalım. Dereceyi kademeli olarak 165 dereceye kadar düşürerek pişirmeye bırakalım. Evet, ikinci tepsiyi de aynı yöntemle hazırladım ve kesiyorum. Kare baklava olacak şekilde kesiyorum.
Evet, bu tepsi içinde 250 gram saf tereyağı, 250 gram sıvı yağını karıştırarak kalanı üzerine bolca dökerek gezdiriyorum. Daha sonra bombe yapıyorum. İki elimizle videodaki gibi şöyle bir bastırarak bombeleri hazırlayalım. Diğer baklavamı fırından çıkartıyorum. Aynı yöntemle bu baklavamı da pişiriyorum. Evet, kuru baklavam hazır. Dilediğiniz zaman ısıtarak şerbeti sıcak olacak şekilde dökerek hazırlayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.